Merhabalar arkadaşlar, Örgü Diyar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel renklerle tunus işi güzel bir model anlatımı yapmak istiyorum. Sizler renk sayısını arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Bebe yünü olarak tercih ettim. Farklı iplerle de yapabilirsiniz. Yine şu şekilde göstereyim ip kalınlığımı. Tığımı da şöyle göstereyim. 3,5 numara tunus tığı kullanıyorum. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar, zincir çekerek başlayacağım. Buradaki zincirlerimi çok sıkı çekmiyorum. İlmek toplarken zor olmasın, hem de modelimin taban kısmı çekme yapmasın diye bol bol çekiyorum. Şimdi benim için bu kadar yeterli, kısa bir anlatım yapacağım. Sizler yapacağınız işin büyüklüğünde zincir çekerek başlayabilirsiniz. Şimdi bakın, ilmeklerimi toplayacağım. Her bir zincirimden tığımı geçirip ipimi alıyorum. Hiç atlamadan bu şekilde bütün zincirlerimden ilmeklerimi topluyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Ben şimdi hemen burayı sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ilmeklerimi topladım. Ben 20 tane ilmek üzerine anlatacağım. Siz dilediğiniz büyüklük kadar yapabilirsiniz. İkişer ikişer kapatıyorum arkadaşlar. Bakın. Bu kısım gayet kolay. Bütün ilmeklerimi ikişer ikişer kapattım bu şekilde. Ve şimdi tekrar bakın, ilk ilmeğim tığda, ikinci ilmeğimi aldım. Bir yanındaki ilmeğim, bir yanındaki ilmeğim. Bütün ilmeklerimden hiç atlamadan bu şekilde 2 sıra yapıyorum arkadaşlar beyazımla. Zemin kısmını oluşturuyorum. 2 sıra bu şekilde. Bakın, son ilmeğimi arkadaki ilmeğimle birlikte alıyorum. Ve yine burada ikişer ikişer kapatmaya devam ediyorum. Çok sıkı tutmayalım arkadaşlar. Örgümüz çok şık duruyor. Şimdi burada bakın, son 2 ilmeğimi kapatmayacağım. Burada hemen ikinci rengimi alıyorum. Bakın, burada beyaz ipime ikinci rengimi bağladım. Ve son 2 ilmeğimi renkli ipimle çıkıyorum ki burada bir üst sıradaki ilmeğim renkli olmasın diye. Şimdi burada bakın, tığıma bir kez ipimi alıyorum. Hemen yanındaki ilmek değil, bir ilmek atlıyorum, ikinci. Bakın, bir ilmek atladım, ikinci ilmeğin alt sırasına tığımı geçirdim ve buraya bir tane trabzan yaptım. Bakın, şimdi ipim önde. Bu ilmeğin hemen üstündeki ilmek, ben bir atlayıp ikinci ilmeğin altındaki ilmeğe modelimi kurmuştum. Üstündeki ilmekten tığımı geçirdim. Bu şekilde ipimi, ilmeğimi oradan alıyorum.
Tekrar gösteriyorum. Tığma ipimi aldım. Bakın bu ilmek değil, bu ilmek. Bunun altı. Bir atladım. Alt sırasındaki ilmeğin içinden tığımı geçirdim ve buraya bir trabzan yaptım. İpimi öne aldım. Bakın. Alt sırasına atladığım ilmeğin üstteki ilmeği bu. Bunun içinden bu şekilde geçirdim. Tekrar yapıyorum. Tığma ipimi aldım. Burada direkt aşağıdan da ilerleyebilirim. Aşağı ilk sıradan bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğimden bu şekilde geçirdim. İpimi öne aldım. Bakın altta trabzan yaptığım ilmeğin üst sırasındaki ilmek. Tığımı geçirdim ve bakın bu şekilde ilmeğimi böyle ördüm. Şimdi tekrar tığımı ipimi aldım. Bakın alttan bir atladım. Modelimi kurduğum yer bir atladım. İkinci kapattım. İpimi öne aldım. Üstteki ipimden bu şekilde ilmeğimi çıkardım. Tığma ipimi alıyorum. Bir atlıyorum. İkinciye ve bakın üstteki ilmekten bu şekilde ilerleyeceğim. Çok kolay. Yapımı çok keyifli arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Birazcık modelim oluşmaya başladı. Tekrar tığma ipimi alıyorum. Hiç atlamadan devam ediyorum. Ve burada bir üstteki ilmekten şurayı tam göstereyim. Şurada arada bir tane atladığımız ilmek var. O değil. İkinci ilmeğim. Yani trabzanı kurduğum ilmeğin üstü. Bir atladım. Bu şekilde kenar sırama geldim. Bakın. Kenarda tek bir ilmeğim kaldı. Ne yapıyordum? Sıra sonunda şu şekilde değil, tek değil, ikisini birlikte alıyorum. Kenar kısmım gayet düzgün bir şekilde ilerlesin diye. Bakın sıramı tamamladım arkadaşlar. Modelim ilerledikçe daha çok belirginleşecek. Şimdi burada yine ikişer ikişer kapatıyorum. Burayı artık hepimiz biliyoruz. Tunus işinde her bir ilmeğimi ikişer ikişer kapattım. Bakın sıra sonuna geldim. 2 ilmeğim kaldı. Şimdi burada renkli ipimi bırakacağım. Son 2 ilmeğimi beyaz ipimle bu şekilde geçtim. Burada beyaz ipimi başa almış oldum. Bakın şimdi trabzan yaptığım ilmekten bir tane aldım. Hemen yanında üstteki aldığım ilmekten bir tane aldım. Trabzan yaptım ve arada kalan. Trabzan yaptım, arada kalan. Bu şekilde hiç atlamadan sıra sonuna kadar ilmeklerimi topluyorum yine. Hiç atlamayalım arkadaşlar. İlmek sayımız değişmesin. Bakın şu sıra sonunu göstereyim. Burada tek bir ilmeğim kalıyor. Bakın burada şöyle düzelteyim. Trabzanımı aldıktan sonra beyaz ipimin ve kenarda tekli bir ilmeğim var. Bunu da yine 2 kat olarak bu şekilde alacağım. Ve bakın sıramı tamamladım. İlmek sayım da aynı kalmış oldu. Şimdi yine ikişer ikişer kapatıyorum bu sıramı. Bakın sıra sonuna kadar kapattım. Şimdi beyaz ipimle bir sıra daha gideceğim. 2 sıra beyaz. Bütün ilmeklerimden düz olarak bu şekilde alıyorum.
2 sıra beyaz ipimle, 1 sıra renkli ipimle yapacağım. Bakın bu şekilde hiç atlamadan sıra sonuna kadar gidiyorum ve hemen burayı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Ve evet, sıra sonuma geldim. Bütün ilmeklerimden ilmek aldım. Şimdi yine ikişer ikişer ilmeklerimi bu şekilde kapatarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacağım. Ve bakın arkadaşlar, ikinci sıramı da yaptım beyazla. Son 2 ilmeğim kaldı. Şimdi burada ikinci rengimi alacağım. Evet, ipimi bağladım. Son 2 ilmeğimi renkli ipimle çıktım. Bakın bu şekilde şurayı düzeltiyorum elimle. Burada bir zincir çekebilirsiniz. İp bağladığım için sağlam olsun diye. Yine modelimi kuracağım. Bakın tığımın başına ipimi bir kez alıyorum. Burada birinci değil, ikinci. Yani şu şekilde de yapabilirsiniz. Arada kalan tek beyaz nokta şeklindeki ilmeğimin hemen üstündeki ilmekten bu şekilde geçtim ve trabzanımı yaptım. Şimdi ipimi öne aldım. Hemen bir üstündeki ilmeğin içinden bakın bu şekilde geçtim. Tekrar tığıma ipimi aldım. Bakın burada saymamıza gerek yok. Aradaki beyaz nokta şeklinde kalan ilmeğimin üzerinden tığımı geçiriyorum. İpimi öne aldım. Bakın üstündeki ilmeğin içinden bu şekilde geçtim. Tekrar tığıma ipimi aldım. Bakın arkadaşlar, isterseniz dediğim gibi bu alt sıradan sarıdan sonra bir atlayıp ikinciye de yapabilirsiniz. Ya da dediğim gibi buradaki ilmeğin üzerine modelimi kurabilirim. Trabzanımı yaptım. Tığıma ipimi alıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar tığıma ipimi alıyorum. Farklı bir işlemim yok. Modelim çok kolay. Herkesin yapabileceği bir model. Ve inanılmaz şık duruyor. Ben çok beğendim. Bakın bu şekilde. Bakın burada sıra sonunda en son yaptığım trabzan değil, onun hemen yanındaki ilmek. Burada şu arada kalıyor nokta şeklindeki ilmeği. Onu kaçırmayalım. Bir üstündekini de yaptım. Son olarak tek ilmeğim kaldı. Bunu da ikisini birlikte aldım. Bakın bu şekilde ikinci sıramda oluşmuş oldu. Şimdi yine ikişer ikişer kapatacağım. Evet arkadaşlar, şimdi yine burası kapatma işlemi. Aynı şekilde ikişer ikişer sıra sonuna kadar kapatıyorum. Gördüğünüz gibi modelim gayet kolay. Anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Tek sırada modelimi kuruyorum. Renkli ipimle modelimi kuruyorum. Beyaz ipimle zeminini hazırlıyorum. Bakın burayı tekrar göstereyim, bir üst sırayı. Şimdi burada son 2 ilmeğim kala. Bakın şöyle 2 ilmeğim kaldığında beyaz ipimi alıyorum burada. Şimdi ilk ilmeğim, tığdaki ilmeğim bu oluyor. Hemen yanındaki trabzanımdan alıyorum bu şekilde. Evet bakın, ilk ilmeğimi trabzandan aldım. İkinci ilmeğimi bu şekilde arada kalan beyazımın üzerinden aldım. Bir yanındaki yine trabzan, beyaz ilmeğimin üstü, trabzan, beyaz ilmeğimin üstü, trabzan. Bakın bu şekilde hiç atlamadan bütün ilmeklerimden ilmek toplayacağım. 2 sıra beyaz ipimle gideceğim. Daha sonra
renkli ipimle modelimi tekrar kurmaya devam edeceğim. Ben şimdi modelin ilerlemiş halini paylaşacağım sizlerle. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde. Ben renkli olarak bu şekilde yaptım. Birkaç renk. Çok beğendim. Çok şık duruyor. Dokusu yumuşacık. Çok güzel. Bebek battaniyesi, bebek yeleği, yine atkı. Farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Bakın arkası da bu şekilde. Çok güzel. Yapımı çok kolay. Çok hızlı ilerliyor. Çok keyifli bir model. Şimdi bir de bunu şu şekilde denedim. Bunu da hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın iki renkli olarak da yaptım. Buradaki duruşu da çok farklı oldu. Arkası yine aynı şekilde 2 sıra beyaz, 1 sıra renkli ipimle yaptım ama tek renk olarak yaptım. Yine bu şekilde de çok güzel hırkalar, şallar, yelekler yapabilirsiniz. Battaniye yapabilirsiniz. Ama bu şekilde daha çok böyle daha cıvıl cıvıl renkli bir şekilde oldu. İki türlü de modelim çok güzel arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denediğiniz zaman da zaten göreceksiniz ki gerçekten çok kolay ve çok keyifli bir model. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarak bana destek olursanız, fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.